Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bugün de ağır metallerle devam ediyoruz. Bugünkü konumuz da civa. Tabii civa hakikaten en fazla bilinen, en çok bilinen nörotoksik, yani sinir sistemini ve beyni bozan çok önemli bir element, bir ağır metal. Vücudumuzda hiçbir yeri yok, hiçbir ağır metalin, yok efendim emniyetli sınır varmış da, yok bilmem neymiş de, inanmayın efendim. Biyolojik bir ortamda ağır metallerin en ufağının bile yeri yok. Bunu hatırlatmak istiyorum. Döne döne hatırlatmak istiyorum şey olarak. Ama sağlık kuruluşları işte endüstrinin etkisiyle, işte efendim ilaç firmalarının baskısıyla şu kadar kısım insan vücudu için zararlı değildir diye bildiriyorlar ama bunun hepsinin zararlı olduğu biliniyor. Kendimizi ona göre korumamız için uyarıyorum. Civa en çok nerede bulunuyor? Biliyorsunuz civalı termometreler vardı. Onlar çok tehlikeliydi. Civalı tansiyon aletleri vardı. Bunların buharları havaya karışıyordu. Tabii aşılarda çok fazla var. Her türlü aşıda civa çok fazla var şey olarak. Bir de floresan lambalarda çok fazla var. Yani civanın kendisini hiçbir zaman yemeyiz, içmeyiz ama en tehlikeli olan nörotoksiktir. Civa buharını solumaktır. Civa buharı solunduğu zaman akciğerlerden kana geçer civa ve kanda kan proteinleriyle birleşir. Ondan sonra taşınır. Hücrelerimizdeki proteinlerle, hücre içi proteinlerle birleşir ve bütün diğer ağır metaller gibi hücrenin normal çalışma fonksiyonlarını engeller, azaltır, yok eder. Bir de bütün hücrelerimizin içinde çinko vardır. Çinko çok önemli bir mineraldir ve bütün hücrelerimizin metabolik çalışması için, enzimatik çalışması için binlerce katalizörü vardır. Katalizör görevi vardır çinkonun. İşte ağır metaller hücre içine girince çinkoyu yok ediyorlar. Sonuç ne? Sonuç yine kronik dejeneratif hastalık. Civa bir de yiyeceklerle tabii vücuda giriyor. En çok neyle giriyor? Büyük deniz balıklarıyla. Bunların başında ton balığı, köpek balığı ve kılıç balığı geliyor. Bunlar da metil civa olarak insan vücudumuza ve bazı deniz ürünleriyle de vücudumuza girebiliyor. Bunu önlememiz gerekiyor. Tabii aşılarda var demiştik. Aşılarda var. Anneler dahi aşı olduğu zaman fetüsü çok çabuk etkiliyor. Yani plasentadan çok çabuk geçiyor, fetüse giriyor. Yani gebelere maalesef bugün tetanoz aşısı yapılıyor. Yersiz, gereksiz. Derhal durdurulması lazım. Çünkü bebeklere, ana rahmindeki bebeklere geçiyor ve sinir sisteminin gelişmesini önlüyor. Ve artık gösterildi ki otizm sebebi, çocuklardaki otizm sebeplerinden biri annenin hamilelik sırasında ve daha önce, hamile kalmadan önce aşılarla vücuduna civa girmesi. Civa çocuklarda beynin gelişmesini önlüyor. Yani ana rahmindeki bebeklerde ve de otizm. Bunu rahmetli dostum Ahmet Aydın, çocuk profesörü, çocuk metabolizma profesörü 7'den 70'e Taş Devri kitabında çok güzel açıklıyor ve bunu açıkladığı için de kendisi her zaman suçlanmıştır. Nur içinde yatsın. Büyük bir bilim adamıydı. Otizmin sebebi civadır efendim. Ve de nörotoksik olduğu için büyüklerde de öğrenme geriliği, çocuklarda öğrenme geriliği, dikkat dağınıklığı, anksiyete, sıkıntı, büyüklerde ALS, Parkinson, ellerde titreme, sinir sistemine oturduğu için bunlar meydana geliyor. Ben bunları niçin anlatıyorum? Bunları şunun için anlatıyorum. Bir Parkinson hastası veya bir otizm hastası veya herhangi bir ALS hastası veya herhangi bir bütün bunları ilaç eksikliğinden değil,
hücrelerin içine girip hücrelerin normal fonksiyonunu engelleyen olaylardan dolayı, yani ağır metallerden dolayı oluyor. Tabii birçok faktör var ama hücrelerin bozulmasının temel nedenlerinden biri de bunu unutmamamız gerekiyor. İşte civa hakikaten çok tehlikeli. Civa buharı çok tehlikeli. Yapılan bir araştırma ne gösterdi biliyor musunuz? Vücuttaki mikrobiyomlar bakteriler, biliyor musunuz? O bakterilerin proteinini yok ettiği, yani mide bağırsak floramızı da civanın alt üst ettiği gösterilmiştir efendim. Mide bağırsaklarımızın da ne kadar bağışıklık sistemi için, sinir sistemi için, zihinsel sistemimiz için, ruh sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu daha önceki konuşmalarımızda anlattık. Teker teker bunları tekrar hatırlatmak istiyorum. O halde Mevlana ile bitirelim. Bu benim söylediklerimin büyük bir çoğunluğu hepsi bilimsel çalışmalara dayanmaktadır. Olarak. Onun için Mevlana diyor ki, bir kanıtla 40 bilim adamını ikna edebildim. Ama 40 kanıtla bir cahili ikna edemedim. Hoşça kalın efendim. İkna olun efendim.